Herkese selam. İş dünyasında şu meşhur kuşak çatışması konusunu duymayan kalmamıştır herhalde. Peki bu gerçekten bir çatışma mı? Yoksa ya belki de sadece birbirimizi anlama ve birlikte çalışma fırsatı mı? İşte bugün genç profesyonellerin kariyerlerinin başında karşılaştığı zorluklara ve bu zorlukları hem kendilerinin hem de yöneticilerin nasıl birer fırsata çevirebileceğine birlikte bakacağız. Hadi başlayalım. Ve işte o büyük soru. İş yerindeki kuşak çatışması bir efsane mi, gerçek mi? Bu konu var ya, bitmek bilmeyen tartışmalara neden oluyor. Ama bizim amacımız bugün bu tartışmaların ötesine geçmek. Yani kim haklı, kim haksız buna girmeyeceğiz. Sadece gözlemlenen bazı zorlukları anlamaya çalışacağız ve daha da önemlisi bunları aşmak için hangi somut adımları atabiliriz ona odaklanacağız. Analizimizi iki bölüme ayırdık. Önce gençlerin kariyer yolculuğunda sıkça takıldığı 8 tane temel engele bakacağız. Ama orada bırakmayacağız tabii ki. Hemen ardından bu engelleri aşmak ve başarıya ulaşmak için hem çalışanların hem de işverenlerin elinde olan 3 tane çok güçlü anahtarı konuşacağız. Yani bu bir eleştiri değil, daha çok bir yol haritası gibi düşün. İlk bölümümüzde başlıyoruz. 8 yaygın kariyer engeli. Bakın bunlara sorun demek yerine engel diyoruz çünkü bu çok önemli. Her engel doğru yaklaşırsak aslında bir gelişim fırsatına dönüşebilir. İlk iki engelimiz tamamen kafa yapısıyla, beklentilerle alakalı. Bir yanda ortaya konan performansla pek de orantılı olmayan bir "ben bunu hak ediyorum" hissi. Diğer yandaysa kendini geliştirmek için hiçbir adım atmadan "neden hayalimdeki işi bulamıyorum ki" diye sızlanmak. Aslında bu ikisi aynı madalyonun iki farklı yüzü gibi, değil mi? Gelelim beceri ve gelişim tarafındaki engellere. Eğer yeteneklerinize tam olarak güvenmiyorsanız, gelen en ufak bir eleştiriyi bile kişisel bir saldırı gibi algılamanız çok normal. Bir de şu var, derinlemesine araştırmak, okumak yerine sağdan soldan duyulan doğruluğu şüpheli bilgilere bel bağlama eğilimi ve son olarak belki de en sık karşılaşılanı, uzun vadede çok şey katacak o zorlu teknik gelişimi bir kenara bırakıp kısa vadeli, kolay görünen ama pek de etkili olmayan yolları seçmek. Ve son engel grubumuz iletişim ve tutum. Kendini net, profesyonel bir dille ifade edememek, inanın iş hayatında pek çok kapıyı daha açılmadan kapatabiliyor. Aynı şekilde bir fikri savunma, ikna etme ve zorlu bir konuşmayı yönetebilme becerisi artık günümüz iş dünyasında olmazsa olmaz. Ve dikkat çeken son bir noktada sosyal sorumluluk projelerini boş iş olarak görmek. Bu bakış açısı aslında kişinin kendini takımın ve toplumun bir parçası olarak görmesini engelliyor, aidiyet duygusunu zayıflatıyor. Tamam. Engelleri konuştuk ama asıl mesele bu engelleri nasıl aşacağımız. Şimdi işin en yapıcı, en umut veren kısmına geliyoruz. Başarıya giden o kapıyı aralayacak 3 anahtarı masaya yatırıyoruz. İşte o 3 somut ve gerçekten güçlü anahtar. Birincisi kişisel gelişim eğitimleri. Ama bu sadece yeni bir program öğrenmek demek değil. Problem çözme, zaman yönetimi gibi temel yetenekleri güçlendirmek demek. İkincisi sürekli öğrenme alışkanlığı. Yani kendine zihinsel bir yatırım yapmak. Bu ille de her hafta bir kitap bitirmek anlamına gelmiyor tabii ki. Sektörünüzle ilgili bir makale okumak, bir podcast dinlemek ya da yeni bir konuda kısacık bir online kurs almak bile olabilir. Mesele merakı canlı tutmak. Üçüncüsü ise özellikle yöneticilere bir mesaj, başarıyı takdir etmek. En ufak bir ilerlemenin bile fark edilmesi, içten bir eline sağlık denmesi, motivasyon için inanılmaz bir yakıt oluyor. Ve bu kültür yavaş yavaş tüm ekibe yayılıyor. Yani kilit nokta tam olarak şu, bu iş tek taraflı olmaz. Bu tablo durumu harika bir şekilde özetliyor aslında. Çalışanın sorumluluğu ne? Eğitimlere katılmak, öğrenmeye açık olmak, öğrendiklerini işine yansıtmak. Peki işverenin sorumluluğu, çalışanına bu gelişim fırsatlarını sunmak, başarıyı görmezden gelmemek ve takdiri bir şirket kültürü haline getirmek. Bu iki tarafın da kazandığı bir ortaklık. Bütün bu noktaları bir araya getirdiğimizde vardığımız sonuç aslında çok net. Karşımızdaki bir savaş meydanı değil, birlikte bir şeyler inşa edeceğimiz bir şantiye alanı. Çatışmayı değil, işbirliğini seçtiğimizde herkes kazanır. İşte bu cümle tüm anlattıklarımızın özeti gibi. Büyüme bir nesil savaşı değil, paylaşılan bir sorumluluktur. Ne genç çalışanlar tek başına hatalı ne de deneyimli yöneticiler. Gelişim ancak her iki tarafta elini taşın altına koyduğunda mümkün oluyor. Ve bugünü sizi biraz düşündürecek bir soruyla kapatıyoruz. İster kariyerinizin başında olun, ister bir ekibin lideri, isterse de yılların tecrübesine sahip bir çalışan. Bu köprünün inşasına bir tuğla da siz koymak için bu hafta atabileceğiniz o küçücük, somut adım ne olabilir? İşte bu sorunun cevabı değişimin ta kendisini başlatabilir.